Selam arkadaşlar. Bugün şapkalarla ilgili bir soru cevap videosu yapmak istedim. Şapka videoları çok beğenildi ve çok ilgi gördü. Bunun için de aslında yorumlarda da yanıtlıyorum sorularınızı. Ancak böyle bir toplu bir soru cevap yapmak istedim. Çünkü aynı şeyler sorulup durabiliyor. Ve sizlerin daha iyi anlamasını da sağlayabilir bu şekilde bu videoda. Şapkaları çok beğendiniz. Evet, ama ilk sorduğunuz şey hangi ip, kaç numara tığ ve başka neydi? Boyutu nasıl? İşte şu yaşındakilere olur mu? Yetişkinlere olur mu? Şeklinde. Şimdi ben yetişkinin ve yetişkinlere uygun kendi kafama olacak şekilde tasarladım bu tarifi. Ama herkesin kafa yapısı farklı olabilir. Eğer daha büyük bir kafa yapısına sahipseniz veya daha da küçük olabilir. Buna göre belli düzenlemeler yapabilirsiniz. Bana yorumlarda yazanlara yanıt verdim. Mesela 10 yaşındaki çocuğum var, nasıl ona olacak şekilde tarif verir misin? 14 yaşına olabilecek şekilde tarif verir misin? Ama şöyle, yani 14 yaşla 25 yaş arasında kafa yapımızın biz çok fark ettiğini düşünmüyoruz. Zaten de çok büyük bir oynamalar olmuyor. O yüzden genel olarak standart bir tarif bu tarif. Standart tarif ve soruyorsunuz, hani videodan anlayamadığınız için kaç santim? Taban kısmı şapkaların, bir dakika şöyle göstereyim. Tabanında oluşan bu yuvarlağın, ilk oluşan yuvarlağın çapı 14 santim olacak. Bunları da yorumlarda yazdınız. Yine cevap verdim. Ama cevap vermediklerim veya yine hala akıllarına takılan olursa bu şekilde yapabilirsiniz. Bazıları diyor ki şapkam çok küçük oldu. Sonra yorumlarda diyorum ki ben 14 santim olması gerekiyor. Gerçekten de 14 santimmiş diyor. Önce tarifi uygulayın. Daha sonra taban kısmını ördükten sonra 14 santim olup olmadığını kontrol edip ondan sonra tarifinize devam edin. O zaman da yine küçükse veya büyükse yine bana yazabilirsiniz ne yapmam gerekiyor diye. Öncelikle önemli olan şey sizin el ayarınız. Ben tüm şapkaları 3 mm tığ ile ördüm. 3 mm tığ ile ördüm ve bakın şapkalarda bir boşluk olmayacak şekilde ördüm. Tabii ki güneşe tuttuğunuzda delikleri hafif fark edebiliyorsunuz. Şu an siz fark edemiyorsunuz ama bakın delikli bir yapısı yok. Birbiriyle bütünleşmiş bir yapısı var. Bunun da doğru ipe, doğru tığ uygulayarak olmasını sağlıyoruz biz. Ben 3 mm tığ kullanıyorum çünkü iplerim kalın ve o tığa uygun olabilecek kalınlıkta bir ip seçiyorum. Şöyle sürekli markasını soruyorsunuz ipin. Ben bunun markasını, yani yabancı bir markaydı. Huayu'ydu sanırım. Bir yorumda yazmıştım. Eklerim aşağıya da. O markadan almıştım ama hani bir markete gelmişti. Öyle almıştım. Daha sonrasında kağıdını attığım için de numarasını veya işte renk kodunu da bilmiyorum açıkçası. Ama bunlar organik ipler olarak satılıyor. Organik oyuncak ipleri ve ben oyuncak ipi olarak almıştım bunları. Çünkü daha önceden amigurumi ile oyuncak örüyordum. Zaten aynı örüş tekniği ya. Bunlardan oyuncak örüyordum ve kalan iplerimi değerlendirmek için bu şapkalara başladım. Bakın bunların dokusu gerçekten pamuklu olduğu için de keten gibi duruyor ve tüylenmiyor veya kafanızı elektriklendirmiyor. O yüzden organik herhangi pamuklu bir ip kullanabilirsiniz. Ama önemli olan 3 mm tığa uygun kalınlıkta olmalı. Ve sizin örgünüz delikli olmamalı. Delikli olursa örgünüz ya küçük örüyorsunuzdur ya büyük örüyorsunuzdur. Yani ipiniz ya da incedir, o halde büyük örmeye çalışıyorsunuzdur. İpinizi kalınlaştırın. Kalın ipiniz yoksa 2 kat ip kullanabilirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir standardı yok yani bu şapkaların. Mesela bu bulutluyu da farklı iple ördüm. Bu iplere bonbon lükstü sanırım bunun şeyi de. Bunlara da patik ipi deniyor. Aslında bunlar da çok tüylenmiyor ama yine de diğerinde görmediğiniz tüyü minik miktarda bunda görebiliyorsunuz. Bu organik ip değil ama yine de dokusundan dolayı tok duran bir ip. Bakın yine bir boşluk yok. Bu sizin örgünüzün, elinizin alışkanlığıyla alakalı. İpin markasının neler olabileceğini veya tığ numarasını öğrendik. Tığ numarasını ben zaten videolarda da söylüyorum ama yine yorumlarda soruyorsunuz.
Size tuhafiyelerde gittiğiniz, ip almaya gittiğiniz yerlerde verilen tığları almayın. Deyin ki ben 3 milimetre tığ istiyorum. 3 milimetre yoksa geri kalanları almayın. 3 milimetre ile örülüyor çünkü. 3 milimetre tığa göre de bir ip kalınlığı seçebilirsiniz. O kalınlıkta bir ip markasını tercih edebilirsiniz. Tercihiniz işte daha çok pamuklu iplerden olursa tüylenme yapmaz ve saçınızda elektriklenme de yapmaz. Şimdi şapkaların özelinde soruları cevaplayacağız. Öncelikle en çok sorduğunuz kurbağalı şapka. Kurbağalı şapkanın tarifini veriyorsun ama orada inekli şapkanın tarifini yapmışsın. Neden kurbağalı şapkanın tarifini yapmadın? O geniş diye videoda söylüyorsun ama dar olanın tarifini veriyorsun. Bakın arkadaşlar, tamam bu şapka geniş olduğu için güzel görünüyor size olabilir. Ama bu şapka kafaya oturmuyor. Kafaya oturmuyor ve en ufak bir hareketinizde kayma olabiliyor. Kayma oluyor ve rüzgarlı havada da ben taktım bunu. Rüzgarlı havada sürekli böyle kafanıza tutmanız gerekiyor. Çünkü kafa yapısına şuraya oturacak şekilde bir genişlikte değil. Daha geniş ördüğüm için böyle olmuş. Bu benim ilk şapkamdı. O yüzden tarifi tam oturtamadım. Sadece deneme tarifimdi. Yine de çok güzel oldu. Yine kullanıyorum. Tekrar örüp söküp geri örmeyeyim diye. Yine kullanıyorum tabii ki. Ama bu şapkanın tarifini isteyenler de yine yorumda yazanlar olmuştu. Oraya cevap vermiştim arkadaşlar. Lütfen yorumlara bakın. Ve beni bu şekilde kötü yorumlara maruz bırakmayın lütfen. Çünkü bu şapka kafada oturmadığı için, tarif güzel olmadığı için bunun tarifini vermedim. Ama gözlerinin tarifini verdim. Şimdi gözlerin arkası nasıl olacak diye de soranlar olmuştu. Arkasını dümdüz yeşil yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadan yani kulak gibi görünüyor aslında ama gözün arkası. Şimdi kurbağalı şapka ile ilgili bahsedeceğim şeyler bunlardı. İnekli şapkaya geçiyorum. Bakın inekli şapkanın kafada duruşuyla kurbağalıyı kıyaslayalım. Yani gördüğünüz gibi oturuyor, hiç oynama yapmıyor ve gayet kafada oturan, kıvrımları da uygun olan bir şapka. Yani aslında çok bir model farkı yok. Sadece onun gerçekten kafada oturmadığı için ben fazla genişletmişim sanırım onu. Bunun tarifini verdim. Ve zaten daha sonrasındaki diğer 4 şapkada ise aynı tarifle ördüm. Yine onları da göstereceğim. Hani videoya giriyoruz başka bir tarif diye. Yani bir videodaki tarifin aynısıyla diğerini ördüğüm için aynı tarif olması normal arkadaşlar. O yüzden her şapkayı örerken ayrı tarif videosu çekemiyorum. Ne yazık ki. Şimdi inekli şapka ile ilgili sorulan şeyler de şunlar. Beneklerini nasıl yapacağız? Beneklerinin hepsinin tek tek tarifini verdiğim video var. Yukarıya şu an kartlara eklemiş olurum. Buradan ulaşabilirsiniz. Zaten yani sayfama girdiğinizde de görürsünüz. İnek benekleri tarifi diye. Direkt ayrı bir video olarak hazırladım bunu. Çünkü bu video çok uzatıyordu. Ayrıca kulağını örüyoruz, boynuzunu örüyoruz falan. Çok uzun olduğu için ben benekleri ayrı videoda yaptım ve bu benekleri aslında örerken video çekmemiştim. Daha sonra inekli çantayı örerken video çektim ve o benekleri ona göre yaptım. İkisine de uyarlanabilir benekler. Zaten benekleri çok güzel görüyorsunuz. Farklı farklı. Yani aslında böyle tam bir tarifi yok. Ama ben yine de her şeyin ayrıntılı tarifini size verdim. Yine bu ineklinin kulağının arkasında bile benek var arkadaşlar. Böyle aslında beneklerin tarifini verdiğim için kendi şapkamı yapanları sosyal medyada falan gördüğümde tanıyorum. Diyorum ki bu benim şapkamdan örmüş. Çünkü şuradaki benek yani çok spesifik bir benek. Benim yaptığım şapkada direkt ön planda olan bir benek. Tariflerimi yapmanız beni çok mutlu ediyor ve gerçekten yaptığınız yorumlar da beni çok mutlu ediyor. Şimdi yine bunda da aynı milimetre tığ kullandım. Aynı şeyleri söylüyorum ama başta da söylemiştim. Aynı milimetre 3 milimetre tığ kullandım. Bunu da yine organik pamuklu bir iple ördüm. Ve bakın şimdi yani bir boşluk yok şapkada. Ve saçınızı elektriklendirmiyor. Bakın boynuzlarını farklı bir iple örmüştüm. Hafif tüylenmeleri görebiliyorsunuz. Bunu işte şu bulutlu şapkayı ördüğüm iple örmüştüm. Bu tüylenebiliyor ama bu kulaklarını ve şapkayı ördüğün ip tüylenmiyor. İpin tüylenmemesi bizim için önemli bir kriter.
Şimdi bu şapkalardan sonra diğer düz olan şapkalara geçeceğim. Bu çok beğenilen şapkalar bunlardı. Ve bunların farklı modellerini istemiştiniz. Çilekli isteyen, ördekli isteyen, ayıcıklı isteyen vardı. Onları yine zamanla yapacağım ama gerçekten uzun süredir ve hem şehir dışındaydım hem de işlerim çok fazla vardı ve YouTube'a zaman ayıramadım. Ama bundan sonra tarif videolarım ile yine karşınıza geleceğim arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayanlar da yine abone olarak örgü videolarımı izleyebilirler. Farklı çanta tarifleri, yine şapka tarifleriyle karşınızda olacağım. Aslında şöyle, iplerimi ayarlayamadığım için de biraz oldu. Hani güzel yeni iplerim olsaydı, istediğiniz şeyler hani spesifik renkleri olduğu için, o yüzden o iplerim olmadığı için de yapamadım. Evdeki iplerimi değerlendirmek için yapmıştım bunları. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Önce kendimde olanları göstereyim. Bulutlu şapkanın tarifini de yine size verdim. Bakın, bu şapkayı da aynı ördüğüm ipi söylemiştim. Bu şapkayı ve diğerlerini, kuzuluyu, bir dakika, karpuzluyu ve papatyalıyı aynı tarifte ördüm. Aynı tarif ama üzerindeki işlemeler ve renkler farklı ve farklı ipler kullandığım için duruş açısından farklılıkları oluyor. Bakın mesela bulutlu şapkayı ördükten sonra da söylemiştim. Bu daha düz duruyor ama yani bunun için ben ekstra bir şey yapmadım. Kendi duruşu böyle, ipinden dolayı mı, örgümden dolayı mı anlayamadım. Ama bunun duruşu bu şekilde oldu. Aynı şekilde mesela aynı tarifle ördüm ama bunun ipi biraz daha farklı. Bunun da, bu papatyalı da daha kıvrık ve geniş durdu. Aslında aynı tarif arkadaşlar. Bu papatyalının tarifini daha vermedim. Papatya işlemesi yapacaksınız sadece üzerine. Ama yine onu gösteririm size. Bu renk, koyu renklerde hoş duruyor papatyalı işlemesi. Onun dışında zaten kuzuluyu vermiştim. Kuzulunun tarifini vermiştim. Belli bir yerden sonra renk geçişine başlıyorsunuz. Ve renk geçişinden sonra üzerindeki işlemeleri ve parçaları tamamlayınca kuzul şapkanız da tamamlanmış oluyor. Ve çilekli diyen var buna ama bu karpuz. Şimdi bunu göstereceğim. Bakın, bunları taktıktan sonra saçım biraz elektrikleniyor. Çünkü bunların ipleri normal, bulabildiğim yani herhangi bir kalınlıkta bir ip. Karpuzlu şapkayı deniyorum. Bakın, bunun da yine aynı ip ama bunda burası yuvarlak duruyor, uçları kıvrık duruyor. Aslında hepsi aynı örgü ama hani o an ördüğünüz şekilden veya birleştirdiğiniz iplerden dolayı farklı durabiliyor. Yine de hepsi çok tatlı bence. Bu arada çilek yapmak isteyenler aynı böyle pembe örüp kenarına yeşil yapmadan üzerine beyaz beyaz şeyler, işlemeler yapabilirler. Çünkü çilek hani kırmızı veya pembe yapabilirsiniz. Buralarına beyaz beyaz yaparsınız ve şu dışındaki yeşili yapmazsınız. Bazı modellerde şey görüyordum. Çilek için ekstra buraya bir sap yapıyorlardı ama şapkada hoş duracağını düşünmüyorum sapın. Hani kulak, göz falan güzel duruyor ama sap güzel durmaz diye düşünüyorum. O yüzden çilekliyi bu şekilde buna uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun tarifini vermedim ama yine son 5-6 sırasını yeşil yaparak bunu çok kolay bir şekilde örebilirsiniz. Belki papatyalı ve karpuzluyu da birleşik ikisini bir tarifte verebilirim veya bir videoda. Yine takipte kalırsanız bunları görebilirsiniz. Biraz video yorumu okumak istiyorum. Hem cevaplamadığım varsa bakalım diye veya güzel yorumlar varsa birkaç tane okuyalım. Daha sonrasında da videoyu sonlandırayım. Yine başka sorularınız varsa altına sorabilirsiniz. Farklı model örgülerden istek geliyor. Mesela işte yelek ör, çanta ör şeklinde falan istekler vardı. Ben hani direkt örgü kanalı değilim. O yüzden de örgüye belli bir vakit ayırabiliyorum. Bu ayırdığım vakitte de kendi evimde olan veya kullanabileceğim tarz şeyleri örmek istiyorum. Hani yelek örsem ben giyemem. O yüzden yelek örmem ama daha önce bir crop örmüştüm. Crop'un ceketini örmeyi planlıyorum ama onu şişle öreceğim tabii ki. Belki onları paylaşabilirim isterseniz. Şu an yani ördüğüm şeyleri sizinle yavaş yavaş paylaşmaya tekrardan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi yorumlara geçelim. Şimdi bir tane yorum okuyorum.
Sakın oyuncak ipiyle yapmayın. Bayağı küçük oluyor. Söküp sayıları çoğaltarak tekrardan ördüm diye. Benim ördüğüm ipler ve kullandığım ipler oyuncak ipi. Eğer benim ördüğümle örmek istiyorsanız oyuncak ipiyle örmelisiniz ve 3 milimetre tığ kullanmalısınız. Belki kullandığınız tığdan veya ipinizden farklı olmuş olabilir. Bu iplerin de incesi kalını var çünkü. Biraz daha kalın olanlarını alırsanız daha güzel duracağını düşünüyorum. Kafa ölçünüz nedir diye de sorulmuş. Bunu yanıtlamıştım sanırım. Bakıyorum. Çevre olarak ölçüsü 55 santim. Yani kendi kafamın ölçüsünü, şapkanın ölçüsünü burada anlayamadım ama sanırım kendi kafamın ölçüsünü sormuşlar. Gram 240 metre bir şapka için yeterli olur mu? Veya ben bir yumak almıştım, bir şapka için yeterli olur mu soruları var. Bir şapka için bir yumaktan biraz daha fazla gidiyor. Onun için 2 yumak ip almalısınız. Bunlar 100'er gram olmalı. 2 yumak ipin yani hepsini kullanmıyorsunuz. Yani yaklaşık bir çeyrek veya bir yarım gibi kullanıyorsunuz. Ama 2 yumak ipiniz olmalı. Aynı renkten veya hani hangi şeyi örüyorsanız. Mesela kuzuluda mavi örüyorsunuz, altında yeşil örüyorsunuz ya. Onun için hani mavi bir yumak alsanız, bir yumak da yeşil alsanız tamamlar gibi birbirini. Ayrıca bunu bahsetmedim. Yorumda gördüm diye oldu. Satabilme şansınız var mı veya satıyor musunuz veya fiyatı nedir diye sorular da var. Ben bunu satmıyorum arkadaşlar. Tarifini de satmıyorum. Kendim yapıp da satmıyorum. İsterseniz siz kendiniz bu tarifle örerek başkalarına satabilirsiniz. Çok güzel amigurumi ören insanlar var. Veya tarifi videoyu göstererek ördürebilirsiniz. Ben satmıyorum çünkü satınca emeğin karşılığını alamadığımı düşünüyorum. Bakın burada bir videonun paylaştığımda gördüğüm ilgiyle o tarifi yapıp kendim sattığımda gördüğüm ilgi çok farklı oluyor. Ben aslında ikisi için de benzer emek veriyorum. Ama mesela bir şapkayı örüp bir hafta boyunca emek verip daha sonra ona biçtiğiniz fiyatı da insanlara beğenmemesi veya fazlasına gelmesi de insanı üzüyor. Aslında mesela yurt dışında böyle şeyler çok tutuluyor ve çok satılıyor. Yabancı yazanlar, takipçilerimden birisi bir yorum yapmıştı. Hani satabilir miyim tarifini diye. Ben ona izin vermiştim ama bir de şey diyorsunuz. Buraya bir parantez açıyorum. Tarifi yorumlara açıklama kısmına yazsanız diye. Ben tarifi açıklama kısmına yazarsam tarif satmak isteyenlere direkt elimle tarifi vermiş gibi olurum. Benim amacım benim videom izlensin. Videomun içinden izleyerek tarifi görün, anlatımını da görün. Yine de satmak istiyorsanız o tarifi düzenleyip kendiniz satın yani. Bu yine yorum yapan kişiye de aynı şekilde söyledim. Satabilirsin ama yine benim YouTube kanalımı önermelisin. İnsanları bana yönlendirmelisin şeklinde. Çünkü geri kalan gerçekten emek hırsızlığı gibi oluyor. Ben bu tarifi kendi kafamdan yaptım yani. Kendim ürettim bu tarifi. Kendim ürettiğim için de videomu izleyerek, beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ama bundan bir para geliri elde etmeyi düşünmüyorum. Başka biri örgü örmeyi bilen birilerine gösterseniz anneniz falan örer sizin için. Ve çok pahalıya satılıyor. Siz 2 yumak ip alsanız en fazla 20-25 lira vereceksiniz. O yüzden çok uygun fiyata örebilirsiniz. Bu arada Instagram adresimi isteyip oradan yazanlar da olmuştu. Fotoğraf atanlar olmuştu. Yine eğer yaptığınız şapkaların fotoğrafını atmak isterseniz ben Instagram adresimde de paylaşmak isterim veya YouTube'da da minik videolar atarsanız birleştirip bir video yapabilirim. Çünkü gerçekten çok büyük bir kitleye ulaştık ve ben bu şapkaların kimlerden nasıl olduğunu, kimin nasıl yaptığını görmek istiyorum arkadaşlar. Bir kadifeden yapan bir arkadaşım vardı, atmıştı bana. Çok güzel olmuştu yani, hoşuma gitmişti. Farklı bir model gibi duruyordu. Yani siz de ördüklerinizi, şapkalarınızı kendinizi de paylaşmanıza izin vererek, benim paylaşmama izin vererek bana atarsanız ben yine videolara ekleyebilirim veya Instagram adresimden paylaşabilirim ve çok mutlu olurum.
Bu arada şey var. Bu şapka sadece kış için mi, yazında giyilir mi? Aslında bu tam kışlık bir şapka değil. Yazında ipe bağlı olarak bazı terletmeler yapabilir. Ama böyle mevsim geçişlerinde veya güzel havalarda, güneşli havalarda falan takabilirsiniz. Güneşi engelliyor ama kışın da takabilirsiniz. Sadece o kadar hani yünlü bir ip olmadığı için sizi o kadar sıcak tutmayacaktır kafanızı. Ama yine de takabilirsiniz. Daha çok böyle sonbaharla kış arası tercih ediyorum ben, ama yazın taktıklarım da vardı. Bulutlu şapkayı, kuzulu şapkayı falan yazın kombinliyordum ben. Yine bir yorumda da şey var. İyi ki varsın. Kimse anlatmıyordu bu güzel şapkaları. Hepsi İngilizceydi, sağ ol diye. Gerçekten hani ben bakmadım ama gerçekten Türk tarifi yok herhalde. Böyle hani normal bucket şapkalar var ama kurbağalı ve inekli şeklinde yoktu sanırım. Ama çok mutluyum yani, gerçekten işinize yaradığı için ve örebildiğiniz için. Bir sürü öğren ve memnun olan kişi var aslında. Şimdi bir dakika, bir de örgüyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Burada yine yorumları görünce aklıma geldi. Şimdi amigurumi örmeyi, amigurumi tekniklerini bilmiyorsanız benim ilk videomu izlemeniz gerektiğini söylemiştim. Bu videoyu izlemeden direkt şapka videosunu açtığınızda bu teknikleri oturtmanız biraz zor oluyor ve bazı terimleri anlayamıyorsunuz. Mesela işte bir sık iğne, bir artırdan kastım nedir? Sık iğne bizim yaptığımız tekli ilmekler, yani hani şu an gösteremiyorum örgüde olmadığım için, ama artırma da bunun 2 tane yapılışı ve artırmış oluyorsun. Hani söylerken bir sık iğne, bir artır, 2 sık iğne, bir artır şeklinde söylüyoruz. Ve ben bunu ilk videomda çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu videoyu izleyerek anlayabilirsiniz. Ayrıca bazı yerlerde de hani şu sıra boyunca düz ör diyorum. Düz örme dediğim aslında sık iğne yapmak. Sadece artırma ve eksiltme yapmadan düz örmeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Hani bazı yazanlar vardı, düz örmeyi nasıl yapacağız onu da göstermediniz. Farklı bir örme tekniği değil. Aynı teknikte sadece artırma ve eksiltme yapmamanız gerektiğini anlatmak için düz ör şeklinde söylüyorum. Yine bir tane daha çok güzel bir yorum var. Tam 30 adet bu şapkanın videosunu dinledim. Hiçbirini anlamadım. Çok güzel anlatmışsın. Sağ ol. Bir haftada öğrenmeye çalıştığım şeyi 2 saatte öğrendim diye. Çok güzel bir yorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten öğrenebilmeniz ve yapabilmeniz benim için çok önemli. Ve gerçekten yabancı çok yorum var ama ben bu videoyu da diğer videoları da altyazı yapacağım arkadaşlar. Sizler için de bir kolaylık sağlamayı düşünüyorum. Hani küçümsenmeyecek bir yüzdem var. Yurt dışından izlenme yüzdem var. O yüzden de bu yüzdeyi de kaybetmek istemiyorum. Siz yine Translate'den çeviriyorsunuzdur ama çok zor oluyordur. Ben altyazı yapmayı düşünüyorum sizin için. En kısa zamanda onu da yapacağım. Fırsat bulduğum en kısa zamanda. Bir de böyle bir tane iğneleme yorumu vardı. Aynı örnekle ördüğüm şapka 1 yaşındaki yeğenime oluyor. Teşekkürler. Yani insan kafası zaten kafatası ve kafası çok büyüyen, yani zamanlar içinde çok büyüyen bir yapı olmadığı için bilmiyorum, yani olabilir. Daha geniş örebilmeyi deneyebilirsin. Siyah inek desenlerini nasıl yapacağız diye yine yorum gelmiş. Bunun için ayrı bir videom var arkadaşlar. Boynuzlar ya da kulakların içinde herhangi bir şey var mı diye inekli şapkaya sormuşsunuz. Herhangi bir şey yok aslında, yani kullanabilirsiniz, isterseniz elyaf koyabilirsiniz ama bence o zaman hani çok dolgun duracağı için kafada güzel durmaz. Şu an ben hiçbir şey yapmadım, zaten kulakların içi de boş. 2 kulağın arkasını ve önünü birleştirdim. Boynuzların içi de boş. Çünkü dolu olsa daha dolgun görüneceğinden hoş olmazdı. Şu an hani düz durması daha güzel bizim için arkadaşlar. İçini doldurmayın o yüzden. Makrome ipi mi diye sormuşsunuz. Makrome ipiyle daha sert olur sanırım. Makrome ipiyle örmeyin bence. Bunu tavsiye etmiyorum. İnek beneklerini keçeyle yapsam sorun olmaz mı diyenler de olmuş. Yani keçeyle de yapabilirsiniz tabii ki de. Üstüne dikersiniz yine. Çünkü örgüyle daha zor olabilir, gelebilir size. Yine şey yapabilirsiniz. Şimdi bulutlu şapkanın yorumlarına geçtim. Bakın hemen saçımı elektriklendirdi. Bir tane şey, bunlar gerçekten mükemmel. Umarım kısa zamanda mantar şapka da gelir demişsiniz.
Mantar şapkayı gerçekten ben de çok seviyorum ve sonbaharda çok güzel olurdu gerçekten. Ama renklerini bulursam yapabilirim, yetiştirebilirim sonbaharda diye düşünüyorum. Kışın da güzel olur ya mantar şapka böyle beyazların içinde. Yine papatyalının tarifini istemişsiniz. Onu paylaşacağım. Bir de kuzulununkine bakalım. Yani kuzulu şapkamı yorum olarak kurbağalısını yapar mısın demişsiniz ama kurbağayı yapmıştım zaten arkadaşlar. Yani gerçekten tüm bu tarif videoları yabancılarda daha çok ama ben de beklediğim ilgiyi gördüm açıkçası ve bu beni mutlu ediyor. Sizlerin yorumları da benim için çok değerli ve sizin yapıp yapamamanız da çok önemli benim için. Bazen hani yerimi unuttum, hemen söyler misiniz, bana dönüş yapar mısınız, ne yapmalıyım diye bile yazan olmuştu. Ona da cevap verdim. Çünkü gerçekten hani örgü örmeyi bilmiyorsanız, ben de bilmiyordum bir zamanlar. Yani ilk başladığınızda birilerine sürekli sorma ihtiyacı duyarsınız. Bunu nasıl yaptım, bunu nasıl yaptım, doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum? İsterseniz aşama aşama yine benim Amigurumi hesabıma da yazabilirsiniz. Instagram'ı şuraya eklerim. Instagram hesabıma da yazabilirsiniz. Fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Hani bu aşamada ne yapmalıyım, benimki böyle oluyor, ne yapmalıyım diye. Her zaman size yardımcı olmaya çalışırım. Bazen çok hemen dönemiyorum sadece. Yine de çok hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle benim söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah güzel ve açıklayıcı bir video olmuştur. Kanalımı takipte kalırsanız yeni örgü videolarıyla karşınızda olacağım. Bir de böyle soru cevap çanta videosu yapmayı düşünüyorum. Yani sizde istediğiniz video içeriği varsa veya örgü ile ilgili istediğiniz bir şey varsa, mesela mantarlı var, ördekli, ayıcıklı isteyen vardı. Çilekliyi bahsettim. Çilekliyi yapmam artık. Karpuzluya çok benzediği için. Ama bu ördekli, mantarlı ve ayıcıklıyı ilerleyen zamanlarda yapacağım. Lütfen takipte kalın. Yani çok uzun sürüyor olabilir ama bu videoları çekmek ve editlemek de gerçekten benim için uzun sürüyor. Hani hem önce uğraşıyorum, örüyorum, daha sonrasında videoya çekiyorum. O yüzden de lütfen sizler de biraz sabredin. İnşallah çok güzel olur. Beğendiğiniz şeyleri de, beklediğiniz tarifleri de görürsünüz ve yaparsınız. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.